Saygıdeğer izleyicilerim, koronavirüsle ilgili pek çok ülke kısıtlamaları kaldırmaya devam ediyor. Bu kısıtlamaları kaldıran ülkelerden bir tanesi de Norveç. Bakalım Norveç'teki son durum nedir? Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü ülkedeki yeni tip virüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle tüm önlemlerin de kaldırıldığını açıkladı. Enstitüden yapılan açıklamada 562 gündür uygulanan sert önlemlerin artık ortadan kalktığı ifade edildi. Ülke genelinde 18 yaşın üzerindekilerin %90.6'sına ilk doz aşı yapıldı. 2 doz aşı yapılanların oranı ise %83.8 olduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi kuralının yürürlükte kalacağı ifade edildi. Norveç Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bukholm, devlet televizyonunda yapmış olduğu açıklamada Norveç'te virüs salgınının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eşdeğer seviyeye ulaştığını söyledi. Bukholm yapmış olduğu açıklamada ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs, hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor ifadelerini kullandı. Halk Sağlığı Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlara göre Norveç'te virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 850'ye ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise 186 bini geçmiş vaziyette. Öte yandan Norveç'ten önce Danimarka Covid-19 sınırlamalarını Avrupa'da kaldıran ilk ülke olmuştu. Bildiğiniz üzere Hollanda'da benzer bir açıklama yaptı. Açıklamalar ard arda geliyor. Ancak Norveç özelinde Avrupa Birliği ülkelerinde şunu söylememiz mümkün. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Göç alan ya da çok sayıda göçmenin bulunmuş olduğu ülkelerde vaka sayılarının daha da hızlı arttığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şunun çok iyi bir şekilde bilinmesi gerekiyor. İnsanoğlu artık bu koronavirüs ve alınan tedbirlerden gerçek anlamda çok sıkılmış vaziyette. Norveç'in bu tedbirleri kaldırmasını olumlu buluyorum. Doğru bir davranış, doğru bir adım olarak algılıyorum. Ancak bu tedbirler kaldırıldıktan sonra eğer vaka sayısında artış olursa vatandaşta, Norveç'te yaşayanlarda psikolojik olarak ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır. Zaten yaklaşık 1,5-2 yıldır insanlar kısıtlamalarla yaşıyor. Tam biz bu işten kurtulduk derken bir de vaka sayıları nedeniyle yeni tedbirlerin alınması, kısıtlamaların gelmesi gerçekten insanların hayatını ciddi anlamda etkileyecek. Bizleri Norveç'ten izleyen vatandaşlarımızın bu yasakların kaldırılması, engellerin kaldırılması ile ilgili neler düşünüyorlar? Norveç'teki gidişatı bize bu videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak değerlendirmesini rica ediyorum. Norveç'teki son durumu en azından bizzat Norveç'te yaşayanlardan duymak, görmek, okumak istiyoruz değerli izleyicilerim. Bu nedenle bizleri ilk defa bu haber nedeniyle Norveç'ten izleyenler varsa da kanalımıza mutlaka abone olmalarını, Norveç'le ilgili gündeme getirmemizi istediğiniz konuları aşağıya yazmalarını rica ediyorum. Video bölümüne yazmalarını rica ediyorum. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz mutlaka beğenmenizi hasreten sizlerden bekliyorum değerli izleyicilerim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Norveç'ten herkesi çok yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre 2032 yılına kadar dünyadaki tüm araçların, binek araçların %50'sinin elektrikli olacağı ifade ediliyor. Bakalım araştırmanın detayları neler? Yapılan araştırmaya göre küresel enerji talebinin 30 yıl içerisinde %19'dan %38'e çıkacağı öngörülüyor. Elektriğin temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilmesi emisyonların radikal artışını önlemede önemli hale geliyor. Yani araçların egzozlarından çıkan ve çevreyi kirleten bu zararlı gazların ciddi anlamda elektriğe geçilmesiyle beraber azalacağı ifade ediliyor. Güneş ve rüzgar enerjisinin 2050'de şebeke elektrik üretiminin %70'ini karşılayacak duruma geleceği öngörülen rapora göre fosil kaynakların bu alanda kullanımının toplam kaynaklar içinde payı %13 olacak. Yani petrol kullanımı
%13'e kadar düşecek arkadaşlar. Güneş enerjisi ve su gibi enerjiler insanların enerji ihtiyacını ciddi anlamda karşılayacak. Yani dünya bir dönüşümün içerisine çoktan girmiş vaziyette. Çok değil, yaklaşık 10 yıl sonra bunu hayatımızda ciddi anlamda bir kez daha göreceğiz. Ulaşım, elektrik, ısıtma ve soğutma gibi alanlarda artan enerji ihtiyacında elektrik üretiminin düzenli, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için karbonsuzlaştırılmış enerji sistemlerinin depolama teknolojileri desteklenmesi gerekiyor. Ulaşımda talep tarafında Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin binek ve ticari araçların elektrikli araçlarla yer değiştirmesi yönünde çalışmalar ciddi anlamda devam ediyor. Bu üç bölgede elektrikli taşıtların sayısı hızla artıyor. Özellikle Avrupa'da elektrikli araçların satın alınmasına yönelik teşvik ve vergi destek paketleri tüketicilerin hizmetine sunuluyor. Arkadaşlar maalesef Avrupa'da elektrikli araçlar halen çok pahalı. Devletin sunmuş olduğu teşvikler hala çok düşük seviyede. Maalesef tablo bu yönde. Küresel binek araç satışlarının %50'si 2032'ye kadar elektrikli araçlardan oluşacak. Araçların elektrikli olması emisyonların ulaşımda azalmasını desteklerken bu sektörde köklü altyapı çalışmalarının da hızlanması bekleniyor. Dünya genelinde 3 çeşit elektrikli taşıtta üretim maliyetleriyle birlikte ürün maliyeti de düşecek. Bunlar arasında binek araçlar, ticari araçlar ile 2 veya 3 tekerlekli taşıtlar yer alıyor. Teknolojik gelişmelerde ise Avrupa'da elektrikli araçlar için gerekli batarya büyüklüğü saatte 49 kWh'ten 10 yıl içinde 100 kWh'e çıkacak. Bu alandaki kapasite elektrikli araçlardaki en büyük endişe olan menzil ölçeğinin de daha güvenilir olmasını sağlayacak. Kapasite artışı ayrıca elektrikli araçları daha da çekici hale getirecek. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre geçen yıl dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı %41 artışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının %4.6'sına ulaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de Ağustos sonu itibariyle 8 aylık toplam elektrikli otomobil satışı 1196'ya, hibrit otomobil satışı da 32.885'e ulaştı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli ve hibrit araç pazarına ilgi her geçen gün artıyor. Değerli izleyicilerim, Norveç'e baktığımızda Norveç teknolojik olarak tabii ki Avrupa Birliği standartlarının çok önünde olan bir ülke. Ekonomik olarak da yaklaşık kişi başına düşen milli gelir 80 bin dolar civarında. Hal böyle olunca Norveç'te bu ve benzeri yenilikleri hayata geçirmek daha kolay oluyor. Aynı zamanda Norveç mevcut elinde bulunan teknolojisiyle de bu sektörde ciddi bir oyuncu olmak niyetinde. Ancak hala elektrikli araçların istenilen fiyatta olmaması, yani fiyatlarının yüksek olması nedeniyle de bu geçiş biraz sıkıntılı ve sancı oluyor. Yine geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Almanya'da şöyle bir açıklama yapıldı. Volkswagen grubu tarafından yapıldı. 2033 yılında artık içten yanmalı motorlar üretmeyeceğiz. Yani benzinli ya da mazotlu dizel motorlar üretmeyeceklerini açıkladılar. Yani otomobil şirketleri de otomotiv şirketleri de artık bu geçişi hızlandırmak istiyor. Devletin burada yapması gereken şu: Norveç ya da diğer ülkeler, Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler bu otomobil satın alacak, yani elektrikli araç satın alacak kişilere verdikleri destekleri, teşvikleri ciddi anlamda arttırmalılar. Zaten otomotiv fiyatları, otomobil fiyatları, elektrikler pahalı. Bir de üstüne devlet vergi alıyor. Düşük oranda bir teşvik veriyor. Hal böyle olunca da bu geçiş zorlanıyor. Aksi halde tabii ki elektrikli araçlara geçmek hem kullanıcılar için hem de üreticiler için daha doğru, daha mantıklı. Yani şu anki mevcutta kullanmış olduğumuz benzinli ya da dizel araçların o karmaşık motor yapısı yeri kalkıyor. Basit elektrik, akü, bas gaza git, bu kadar. Şimdi baktığımızda Almanya'yı düşündüğümüzde Almanya sadece elektrikli araçlara geçebilmek için istasyonlara yaklaşık 100 milyar avro civarında bir destek ayırdı. Yani araçların gidip sadece elektrikli istasyonlarda şarj olabilmesi için. İyi bir rakam ama yetersiz bir rakam. Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda bu rakamların çok gerisinde.
İnsanlar elektrikli araç almadan önce ben nerede şarj edeceğim diye defalarca düşünüyor. Bu sorunun çözümü için mutlak surette Avrupa ülkelerinde devletlerin daha ciddi yatırımlar yapması, daha ciddi teşvikleri hayata geçirmesi gerekiyor. Aksi halde bu geçiş çevreye zarar vermeye devam edecek. Aksi halde bu karmaşık motor yapısı daha uzun yıllar insanların hayatında kalacak. Bakalım Türkiye'de kendi otomobili TOG'u yapıyor. Ben çok umutluyum. Çok güzel tasarım. Dünyada ilk kez sıfırdan elektrikli olarak üretilen araç, Türkiye'nin üretmiş olduğu bu araçlar 2022'nin sonuna doğru banttan inecek, insanların kullanımına sunulacak. Bu otomotiv sektöründeki dışa bağımlılığı ortadan kaldırır. Gerçekten bakın arkadaşlar, ben bunu canı gönülden istiyorum. Çünkü Türkiye ekonomisi en büyük dış ticaret açığını bu otomotiv sektöründe veriyor. Her şey dışarıdan geliyor. Bakmayın, Türkiye'de üretiliyormuş gibi görülen bu araçların çoğunun zaten Türkiye ile falan bir alakası yok. Montaj yapıyoruz biz burada. Başka bir şey yok yani. Ford'tu, yok işte Renault'du falan. Bunların hepsi montaj. Bunun parası Fransa'ya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani bu markaların sahiplerine gidiyor. Bu araçlar bizim falan değil. Ve bu araçları Türkiye'de korkunç fiyatlara satıyorlar. Avrupa'da bu arabalar, yani marka vermiyorum, yani yüzüne bakmayacağınız teneke olan bu araçlara hiç kimse binmez arkadaşlar. Bu paralara son model, daha lüks, daha konforlu ve daha güvenli araçlar alırsın Avrupa'da. Baktığımızda paramız hep yabancıya gidiyor. İnşallah bu TOG denilen memleketimize ait olan bu araç beklentileri karşılar. Fiyatının da çok çok aşağıda olması gerekiyor. Yani bir tercih nedeni olmalı. Servis ağının ciddi anlamda yaygınlaşması gerekiyor. Tamam, devlet kurumları belli bu aracı alacak. Azerbaycan alacak, Pakistan alacak, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti alacak bu araçları, ama bir aracın ömrünün daha uzun olması için bu ülkelerin ya da Türkiye içerisinde satılması yeterli değil arkadaşlar. Bizim Avrupa pazarına öncelikle girmemiz gerekiyor. Çin pazarına girmemiz gerekiyor. Ki bu araçlar ciddi anlamda kendisini geliştirsin, daha çok üretim olsun ve dünyada kabul edilebilir bir marka olsun. Bakın, aracı yaptınız, tamam, çok önemli bir şey, ama bu aracı satamadıktan sonra çok bir kıymeti yok arkadaşlar. Önemli olan satmak. Önce Türkiye'de satacaksın. Türk halkına bu aracı sevdireceksin. Güvenli olacak. Diğer rakiplerinden çok çok ucuz olacak. Aksi halde insanlar yine yurt dışından gelen araçları almaya devam ederler. Cebinde parası var. Niye sana versin ki ucuz değilsen? 50, 60, 100 yıldır üretilen araçlar varken, daha dün üretilmiş, sonu ne olacak diye insanların kafasında soru işaretleri varken niye alsın ki? Dünya para verecek. Yani bu üretilecek araçları 50 bin liraya mı satacaktı sanıyorsunuz bunlar? Yani üretilecek olan bu araçları 50 bin liraya mı satacaklar sanıyorsunuz? 20-30 bin lira belki diğer araçlardan daha ucuz olacak, ama insanların bu araçlara öncelikle güvenmesi gerekiyor. Yoksa Alman arabalarını insanlar almaya devam ederler. Türkiye'de her yer yabancı araçlarla dolu. Nüfus büyüyor, araç ihtiyacı artıyor. Bunların yedek parçaları, tamiri, servisi, osu busu. Yani bu TOG dediğimiz araç gerçekten çok sağlam bir şekilde piyasaya girmesi gerekiyor. İnsanlar bir alır, eğer bir sıkıntı ya da güvenli olmadığını görürse hepsi kaçar. Bırakırlar aracı. Hele hele kurtların bulunduğu bu otomotiv sektöründe, rekabetin had safhada olduğu bu sektörde mutlaka ve mutlaka çok çok önde olması gerekiyor bu TOG aracının. Türkiye'nin otomobilinin mutlak surette üretilen diğer araçlardan bataryasının uzun ömrüyle, konforuyla, güvenliğiyle her anlamda. Bunu bekliyoruz. Ben çok umutluyum. Emeği geçenleri kutluyorum arkadaşlar.